Milattan sonra 79, 24 Ağustos öğleden sonrası. Roma İmparatorluğu'nun en canlı, en büyük şehirlerinden ikisi Pompei ve Herkülenyum, Vezüv Yanardağı'nın gölgesinde günlük hayatlarını yaşıyorlardı. Ama hiç kimse o anın antik Roma'nın son dolmuş anı olacağını bilmiyordu. Tarihin en meşhur felaketlerinden biri bu şehirleri yok ederken aynı zamanda onları zaman içinde dondurdu. Pompei'nin kalıntıları bize sadece mimariyi değil, bir fırıncının tezgahında yarım kalmış ekmeği, bir duvar yazısındaki siyasi propagandayı ve bir köpeğin son çırpınışını gösteren duygusal bir fotoğraf albümü bıraktı. İskenderiye Kütüphanesi bize bilgiyi nasıl kaybettiğimizi gösterirken Pompei ve Herkülenyum bize bir medeniyetin canlı, günlük seslerinin nasıl sustuğunu gösterir. Bu felsefelerin değil, sıradan insanların trajedisidir. Bu videoda felaketin dondurduğu bu iki şehrin kalıntılarına inecek, felaket anında insan psikolojisini, Roma yaşamının en mahrem ve mikroskobik detaylarına ineceğiz. Ve en önemlisi kayıp bir medeniyetin son anlarının bize yaşamın kırılganlığı hakkında neler söylediğini sorgulayacağız. Pompei ve Herkülenyum, bugünün İtalya'sındaki Napoli Körfezi kıyısında yer alan zengin Romalıların tatil için tercih ettiği hareketli ve deniz ticaretinin yoğun olduğu şehirlerdi. Milattan sonra 79'a kadar Vezüv görkemli bir dağ manzarası olarak görülüyor, kimse onun altındaki tehlikeden haberdar değildi. Patlama öğleden sonra aniden başladı. Gökyüzüne yükselen ve şekli çam ağacına benzetilen devasa kül ve duman bulutu felaketin habercisiydi. Bu olayı kaydeden en önemli tanık tarihçi genç Plinius idi. Onun mektupları o anların dramatik tanıklığını bize aktarır. İki şehir aynı patlamayla karşılaştı ancak sonları oldukça farklı olmuştu. Pompei rüzgarın taşıdığı yoğun kül ve ponza taşı yağmuruna maruz kaldı. Şehir kalın bir kül tabakası altında kalarak zamanla yavaşça gömüldü. Bu kaçanlara birkaç saat süre tanıdı. Külün içindeki boşluklar sayesinde şehirdeki yaşamın negatif kopyası yani alçı kalıplar günümüze kadar ulaştı. Herkülenyum ise daha yakın ve farklı bir tehlikeyle karşılaştı. Şehri vuran piroklastik akış adı verilen saatte yüzlerce kilometre hızla akan aşırı sıcak gaz, kül ve kaya bulutlarıydı. Tahmini sıcaklık neredeyse yaklaşık 500 santigrat dereceydi. Bu akış insanları anında öldürdü ve organik materyalleri, odun, yiyecek hatta kemik iliklerini bile kömürleştirdi. Bu iki farklı felaket biçimi şehirleri arkeologlar için eşsiz birer zaman kapsülüne dönüştürdü. Pompei Roma İmparatorluğu'nun sıradan bir gününü, Herkülenyum ise zengin bir sahil kasabasının anlık ölümünü dondurdu. Her ikisi de bize antik çağda başka hiçbir yerde bulamayacağımız detayları sunar. Vezüv'ün külleri milattan sonra 79'daki yaşamı dondururken Pompei benzersiz kılan insanların değil, anılarının korunma biçimiydi. Şehir binlerce yıl boyunca kalınlaşan kül ve ponza taşı katmanlarının altında gömülü kalmıştı. Bu zamanla insan cesetlerinin ve organik maddelerin çürümesine neden oldu. Ancak çevrelerindeki kül sertleşerek onların şeklini aldı. 19. yüzyılda arkeolog Giuseppe Fiorelli kazılar sırasında bu boşlukları fark etti. Bu boşluklar bir zamanlar bir bedenin, bir köpeğin, bir masanın veya bir kapının bulunduğu yerlerdi. Fiorelli'nin dehası bu boşlukların içine sıvı alçı dökmek olmuştu. Alçı sertleştikten sonra dışındaki kül tabakası dikkatlice çıkarıldı. Ortaya çıkan şey sadece bir heykel değil, felaketten kaçamayan insanların son anlarındaki pozisyonlarının, yüz ifadelerinin ve hatta kıyafetlerinin detaylarını koruyan inanılmaz derecede duygusal negatif kopyalardı. Alçı kalıplar bize felaket anında insan davranışının çarpıcı bir kaydını sunar. Birçok figür başlarını ve yüzlerini korumaya çalışırken dizleri üzerinde büzülmüş durumdadır. Bu onlara çarpan piroklastik gazların yarattığı ani ısı şokundan korunma içgüdüsünü gösterir. Bir diğeri ise birbirine sarılmış son anlarında bile ayrılmamış çiftlerin kalıpları bulunur. Bu felaket karşısında insani bağların ne kadar güçlü olduğunun dokunaklı bir kanıtıdır. Bazı figürler ise ellerini gökyüzüne kaldırmış, çaresizce hava yakalamaya çalışırken tasvir edilmiştir.
Alçı kalıplar sadece insanlara ait değildi elbette. Bir kalıp kapı girişine zincirlenmiş, kaçmaya çalışırken son nefesini vermiş bir köpeğe aitti. Bir diğer kalıp ise bir fırıncının fırınında yarım kalmış 81 somun ekmekten oluşuyordu. Bu, felaketin bir şehrin günlük ritmini anında ve ayrım yapmadan nasıl durdurduğunu gösterir. Bu donmuş anılar bize felaketin psikolojik etkisini gösterir. Peki bu felaket sadece ölüme değil, aynı zamanda o dönemdeki Roma yaşamının en küçük ve en mahrem detaylarına dair hangi eşsiz bilgileri günümüze taşıdı? Pompei bize tarihi bir figürün felsefesini değil, sıradan bir Roma vatandaşının hayatını hediye etti. Kalın kül tabakası, organik materyallerin çoğunu yok etse de Antik Roma'nın günlük sosyal ve kültürel yaşamına dair eşsiz detaylar korundu. Pompei'nin en çarpıcı keşiflerinden biri şehirdeki yaygın termopolyumlardır. Bunlar günümüzün fast food tezgahlarıdır. Bu tezgahlar fakir Romalıların ve kölelerin evde yemek pişirmek yerine hazır yiyecek satın aldıkları, aynı zamanda da sosyalleştikleri yerlerdi. Bu tezgahlarda M.Ö. 79 patlamasının anında sonlandırdığı yarım kalmış öğünlerin kanıtları, örneğin ördek kemikleri, balık kalıntıları ve şarap kadehleri gibi bulundu. Bu bize Roma'nın halk kesiminin günlük diyetine dair nadir bir pencere açar. Pompei'nin duvarları şehrin en büyük ve en dürüst sosyal medyasıydı. Kül bu yazıları ve çizimleri korudu. Yazılar siyasi propagandadan kaba şakalara ve ilan aşklara kadar uzanıyordu. Yaklaşan seçimler için adayların sloganları ve destek mesajları, Gaius burada Claudius'u sevdi veya burada uyumaya çalışan herkesin başı belada olsun gibi kişisel ve günlük iletişimler, hamamların açılış saatleri veya gladyatör dövüşlerinin duyuruları mesela. Bu yazılar bize Roma toplumunun canlı, gürültülü ve bazen kaba mize anlayışını göstermektedir. Hamamlar Roma yaşamının merkeziydi. Sadece temizlemek için değil, aynı zamanda iş anlaşmaları yapmak, sosyalleşmek ve egzersiz yapmak için de kullanılırdı. Hamamlar kölelerden soylulara kadar herkesin bir araya geldiği nadir yerlerdendi. Farklı saatlerde olsa bile. Pompei'nin kalıntıları bize ısıtma sistemlerinden giyinme odalarına kadar bu komplekslerin mimarisini ve kullanımını detaylıca gösterir. İskenderiye bize Aristo'nun sesini vermedi ama Pompei bize sıradan bir fırıncının, bir gladyatörün hayranının ve bir tüccarın sesini verdi. Bu şehir Antik Roma'nın anıtlarını değil, gündelik ruhunu korumuştur. Pompei'de günlük yaşamın sıradanlığı korunurken Herculaneum'da daha zengin ve entelektüel bir yaşam donmuştu. Herculaneum Pompei'den daha küçük ancak daha zengin ve elit bir şehirdi. Patlamadan sonra şehri kaplayan piroklastik akış binaları yıkmak yerine onları mühürledi ve oksijensiz ortamda Pompei'ye göre daha iyi korunmuş yapılar bıraktı. Ancak felaketin bu zengin şehirdeki son anları insanın değer yargılarını gözler önüne serdi. Herculaneum'daki en dramatik keşif sahil şeridinde yer alan iskeletlerdi. Araştırmalar bu insanların limanda gemilere binmeyi beklerken piroklastik akış tarafından anında öldürüldüğünü gösterdi. Bu iskeletlerin yanında bulunanlar bize felaket anındaki değer tercihlerini yansıtır. Birçok iskeletin yanında altın, gümüş ve değerli mücevherler bulundu. Bu kaçarken yanlarında taşıyabilecekleri en değerli maddi varlıkları seçtiklerini gösterir. Şehirdeki lüks villalarda bulunan yanmadan korunan nadir Roma mobilyaları ve heykelleri. Bu Herculaneum'un sanata ve lükse verdiği önemi kanıtlar. Şehrin en ünlü yapısı olan Papyruslar Villası, Lucius Calpurnius'un sadece maddi değil, aynı zamanda entelektüel zenginliğe de verdiği önemi gösterir. Felaket anında kömürleşmiş olarak korunan bu papyrus rulolarının da kaçış çabalarının bir parçası olması oldukça muhtemeldir. Bu durum bize şunu sorgulatır. Bir aristokrat canını kurtarmaya çalışırken neden sadece mücevherlerini değil, aynı zamanda okunması zor papyrus rulolarını da yanına alma ihtiyacını hissetti. Bu o dönemde entelektüel birikimin sadece maddi değerle ölçülemeyecek kadar bir statü ve miras sembolü olduğunu gösterir. İskenderiye Kütüphanesi'nin aksine Herculaneum'daki bu kütüphane Vezüv'ün prolizi sayesinde fiziksel olarak hayatta kaldı. Bilgi tamamen yok olmadı, sadece kilitlendi. Kömürleşmiş papirüsler bugün modern teknolojilerle okunmaya çalışılırken bize sadece Epikurusçu felsefesinin kayıp metinlerini değil, aynı zamanda tarihin ne kadar kırılgan olduğunu ve bilginin bir nesilden diğerine aktarılmasının ne kadar mucizevi bir süreç olduğunu hatırlatır.
Pompei ve Herkülenyum antik Roma'nın diğer tüm kentleri gibi varlığını sürdürebilirdi elbette. Ancak ani ve total yok oluşları onları rastgele bir tarih olayından çıkarıp insanlık durumunun evrensel bir sembolü haline getirdi. Bu şehirlerin en büyük mirası bize zamanın ve yaşamın kırılganlığını hatırlatmasıdır. Duvarlarda yazılı kalan son sözler, yarım kalan öğünler ve alçı kalıpların dramatik pozisyonları hayatın ne kadar hızlı durabileceğini gösterir. Pompei şehrini ziyaret etmek 2000 yıl önceki bir felakete tanıklık etmekten çok kendi kırılganlığımızla yüzleşmektir. Her köşede antik bir insanın son anlarını görürüz. Bu da bize anın ve hayatın potansiyel önemini sorgulatır. Pompei ve Herkülenyum'un kaybı insan deneyiminin ne kadar benzersiz ve yerine konulamaz olduğunu gösterir. Bu bir neslin, bir kültürün ve bir dönemin eşsiz günlük seslerinin ve hislerinin ebediyen kaybıdır. Bu iki trajik olay bizlere şunu hatırlatır. Medeniyet sadece büyük felsefeler ve bilimsel keşiflerden ibaret değildir. Medeniyet aynı zamanda bir fırıncının yaptığı ekmekten bir kölenin yazdığı duvardaki grafitiye kadar günlük hayatın toplamıdır. Herkülenyum'un kömürleşmiş papirüslerini sanal olarak açma çabamız insanlığın bilgiye olan tükenmez arzusunu gösterir. Felaketin kilitlediği bu bilgiyi kurtarma çabası İskenderiye'nin ruhunu modern teknolojilerle yeniden yaşatmaktır. Sonuçta Pompei ve Herkülenyum'un bize bıraktığı en önemli miras ne altın takılar ne de kömürleşmiş bilgilerdir. Asıl miras bizden önceki bir medeniyetin tıpkı bizim gibi yaşamayı, sevmeyi, kavga etmeyi ve umut etmeyi deneyimlediğine dair somut kanıtlardır.